çanak formasyonu var. Rica ederim. Çanak aynı bildiğimiz standart çanak arkadaşlar. Şu şekilde. Piyasamız işte tahmin ettiğiniz gibi geliyor. Böyle zikzaklar yapıyor, yükselen ve düşen fiyat aralıklarıyla. Şöyle bir piyasamız var. Piyasamız diyelim ki böyle eşitlendi. Bizim için tam bir çanak oluşturdu. Biz buradan arkada kalan turkuaz çizgi. Bunu çekiyoruz. Piyasayı da bu şekilde görüyoruz. Şuradan olmak üzere birbirine eşit. Doğru bir şekilde çizgimizi çekiyoruz ve buradan yapmış olduğu yukarı kapanışla birlikte piyasamız yukarı gidiyor arkadaşlar. Buradan yukarı kırılım gerçekleşiyor, onayını alıyor ve yukarıya doğru yükseliş geliyor. Çanak formasyonu bu şekilde. Buna yakın aynı şekilde bir de dediğim gibi çaydanlık formasyonu var. O da birazcık uçları farklı ama aynı. Piyasa direkt şöyle önce şeyi çizeyim. Aynı şekilde çanak oluşturacak ve çanağın ucunda da çaydanlık gibi şöyle şunu oluşturacak. Şimdi çizelim. Piyasa buradan geliyor. Geliyor. Aşağılar yukarılar yapıyor. Bu şekilde geldi. Buradan yukarıya onay değil de soldaki gibi tekrardan şu şekilde yapıyor. Bunu rengini değiştirelim. Bu şekilde yapıyor. Biz yine aynı şekilde şuradan çizgimizi çekiyoruz. Bu sefer ilkinden değil, ikinciden kırmış olduğu mumla birlikte, mum kapanışıyla birlikte yukarıya doğru sinyal ediyor. Yani ya ilkinden kıracak, buradan yukarı onay alacak ya da e, direkt dirençten onay alıp ikinciye geldiğini varsayıyoruz. İkinciyi de e, yukarı kapanış yaparsa saatlik piyasamız yukarı gidiyor. Şurası çaydanlık için böyle de gelebilir. Ya da bu şekilde buradan yatay da gelebilir. Böyle gelirse zaten dediğim gibi çanak gerçekleşmiş olur. Buradan gelirse şurayı da beklenir. Burayı kırar, buradan yukarı gider. Şimdi varsa gerçek piyasa üstünden bakalım. Neredeyiz? DAX'tayız. Bakalım bulabilecek miyiz? Şurası mesela var gibi. Kabul edilebilir. Evet. Şöyle. Şurada bir çanak var mesela. Az önce dediğim gibi. Sarı yapalım. Yaklaştıralım. Böyle. Buradan ne yapıyorduk? Çizgimizi çekiyoruz. Buradan kırılım olması olmamış. İkinciye gelmiş. Yani çaydanlık gibi yapmış. Dikkat edin. Bu da aşağıdan gelmiş. Aynen çanağı ararken çaydanlık bulduk. Buradan yukarıya kırmış. Baylamış mı bizi yukarıya götürmüş mü? Evet. Fazlasıyla bak şurada kırmış oldu. Görüyor musunuz? Yani zaten uçurmuş yani ATH'ına kadar. Burada bize bir çaydanlık aslında vermiş. Tekrardan gösterelim. Şuradan şöyle bile kabul edilebilir. Rengini değiştirelim. Sonra şöyle de kabul edilebilir. Şu kısa da alınabilir. Fark etmez. Şuradan çizgimizi çektik. Kırılım gerçekleşmiş ucundan çaydanlık. Az önce de anlattığımız gibi yükseliş gelmiş. Çaydanlık iyi denk geldi. Şimdi çanak bakalım. Şu da kabul edilebilir. Sonuçta saatlikte bakıyoruz. Biraz küçük bile olsa ama saatlikte olduğu için dakikalıkta daha derin
bunlar tabii ki. Dakikalıkta da bakabiliriz. Çanak 23.650'den 800'e, yani 150 pips atmış ki fazlası bile var yine aynı şekilde. Başka enstrümandan bakalım ve başka dakikalıkta bakalım. Dow Jones'tan bakalım. 15 dakikaya çekelim. Şurada mesela yapıyor gibi olmuş ama yukarı kırmamış. Bak ne demiştim? Yukarı onay alması gerekiyor. Yukarıya kırması gerekiyor. Kırılış var mı yukarı? Yok. Dirençten onay alıp aşağı inmiş. O da ne yapar? Çift tepeye gitmiş zaten. Bak, çift tepeye gitmiş. Ama çift tepe buradan çekiyorduk aşağı, hatırlayın. Aşağıya da onay almamış. Kırılım yapmamış. Burada yataya bağlamış. İkisi de gerçekleşmemiş aslında. Çanak tekrardan bakalım. 15 dakikalıkta. Bu da olmaz. Ucuna şeyler eşit olması gerekiyor. Sol ve sağlar. Çizemedim. Şöyle. Eşit olmasa da %90'ın üzerinde en azından birbirine denk olması gerekiyor. Şurada denk mesela ama yukarı kırılım yapmamış. Yarım saat alalım. 15'te bulamadık Navilus'ta. Şurada yapmış. Dirençten onay almış. Kıramamış. Kırarsa zaten dediğim gibi yükseliş yukarıya yönlü gelir. Neyse bulamadım Dow Jones'tan. Altından falan bakalım. Hiç çanak yapmamış yani neredeyse. Saatlik yapalım. Yani burası bir nebze ama tam değil. Aslında kabul edilebilir bunlar da daha düzgün, temiz. Şu daha temiz mesela. Evet, kesinlikle. Daha temiz. Şurası. Şöyle. Buradan çekiyoruz. Şu şekilde. Çanak. Buradan kırılım gelmiş zaten. Kırılım geldikten sonra yani burada değil de kapanışına baktık. Kırılım geldiğini anlıyoruz işte. Birinci mum, ikinci mum. Retes atıyor, onay alıyor vesaire. Aslında kırılımı biz nerede anlıyoruz? Retestten sonra ikinci, üçüncü mumda veya bir önceki yüksek düşük fiyatın üstünde kapanışla birlikte aslında şuradan anlıyoruz biz artık yükseleceğini. Yani şurada formasyon bize yukarı kapatmış olsa da şuradan anlasak da bu formasyonun devreye girdiğini garanti olsun diye buraya da beklenebilir. Her ikisinden de zaten şuradaki çanakla birlikte yükseliş gelmiş. Yani hem burası hem de onayı bekledikten, retesi bekledikten sonrası da ikisi de yükselişle gelmiş. Yani buradan direkt bizi doğru bir şekilde yükseltmiş yine. Başka bakalım. Çanak ve çaydanlık olarak kap olarak özellikle kullandığımız formasyon. Burada ikili dip var. Geçen anlattığımız. Kırılım geliyor. Yükseliş geliyor.
Çanak böyle aşağı yukarı hep çıkar aslında karşımıza. Şurada da çıktı mesela. Çektik çizgimizi. İki tane mum kapanışını yapmış. Kırdığını bize gösteriyor. Üstüne retest de yapmış. Üstüne %70 üstünde de kapatmış. Yani buradan yükseliş gelecek belli. Gelmiş mi? Zaten ilk etapta şuraya kadar gelmiş bile. 980'lerden tekrardan bir bakayım. Nasıl bir yükseliş gelmiş? 3970'ten 4015'e kadar yükseliş gelmiş. İyi yükselişler, güzel kazançlar. Çaydanlık var mı? Bir de ona bakalım. Aslında bu biraz onu bile tekrarlamış tam olarak baktığımızda da. Mum iğneyle aşağıdan gelmiş. Kendisiyle bir gelseymiş daha iyiymiş. Yani şuradan gelmiş olsaydı bu şekilde şurayı da alabilirdik böyle. Da tam onu şey yapmamış. Yok etmemiş. Bu da çanak yapmıştır. Tabii bunların tersi de mümkün. Yani çanağın ayna her formasyonun ayna tutulmuş halini de düşünebilirsiniz. Şurada tam anlatırken karşıma çıktığı gibi. Çanağın tersi nasıl olur arkadaşlar? Böyle olur değil mi? Bu sefer nereyi kırmayı bekleriz? Yukarı değil. Aşağıyı kırmayı bekleriz. Kırmış mı? Kırmış. Düşmüş mü? Düşmüş. Yani 4000'e kadar düşmüş. 4255'ten 250, 255 bir aşağıya. Çanak ve çaydanlık kap dediğimiz formasyonlarda bunlar arkadaşlar. Var mı sorusu olan konuyla alakalı? Soru yoksa o zaman yayını sonlandırıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Rica ederim. Anlaşıldı umarım. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Biraz zamanınızı aldım. Arkadaşlar kusuruma bakmasınlar. Estağfurullah, benim için sorun yok. O zaman yarın sabah görüşürüz Almanya açılışında. Pardon, yarın sabah ben yokum. Sabah Murat Hoca olacak açılışta. Evet, Almanya açılışında. Sabah ben yokum. Murat Hoca olacak. Biraz işlerim var. Dışarı çıkmam gerekiyor. Onları halledeceğim. Akşama yetişmeye çalışırım. Büyük ihtimalle yetişirim diye düşünüyorum. O zaman Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. ricalar arkadaşlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Menderes hocama teşekkür ederiz. Menderes abimize çok iyi bir işlem yapıyormuş. İyi bir eylemde bulunuyormuş. İnşallah istediği gibi gider. Hesap normale İnşallah döner. hocam. Sağ olun. Çocukların bursları daha da artar. İnşallah. İnşallah. Daha da Temennim o yönde fazla zaten. Onun şu için. doğaldır. Şöyle bir cümle var hemen vaktinizi almadan söyleyeceğim. Bu Alman filozof Göte'nin ile ilgili ona atfedilir. Fakirliğin en kötü yanı nedir diye sormuşlar ona. Tabii herkes kendine göre cevaplar veriyor. O demiş ki verememektir. Bunu en iyi anlayanlardan bir tanesi de benim. Verememek kadar kötü bir şey yok. Yani kendi Doğru. paranı kaybetsen bu kadar üzülmez. Yok. Evet, evet, Evet. evet. Anlıyorum. İyi İnşallah. akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Teşekkürler. İnşallah hallederiz. İnşallah. Hallederiz hocam. Ben o konuda sıkıntım yok. Hani çok riske girmesin istedim hesap. Halledeceğimize de inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah. İnşallah. Görüşürüz. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Sağ olun.